Merhaba dostlar, ben Ozan. Benden yine çok beklenen bir video ile beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber özellikle fiyat performans, soğutma ve panel kalitesi yönünde Acer Nitro serisi en mantıklı laptoplardan diyebilirim. Evet, çok seçenek var ama kafanız karışmasın. Çünkü en iyilerden bahsedeceğim. Ve her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin Asus, HP ve MSI için olan versiyonunu yapmıştım. Sizce bu seriye devam edelim mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi alınabilecek en ucuz Acer laptopumuza başlayalım. Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında bu laptopun en önemli artısı RTX 3050 fakat 6 GB VRAM ile gelmesi. Yani burada 4 GB'lık 3050 ile karıştırmayın. Piyasada çoğunlukla 4 GB'lık 3050'yi görüyoruz. Özellikle 6 GB'lık 3050 SolidWorks, AutoCAD gibi uygulamalar yüksek grafikli AAA oyunlarda VRAM darboğazından kurtarıyor. 3050'nin 6 GB'lık versiyonu bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor ve burada Nitro V olarak geçen, yani Nitro 5 serisinin güncellenmiş, daha ince, hafif bir hale getirilmiş olan kasasında RTX 4050 cihazları çok fazla önermiyorum. Çünkü Nitro V serisinde RTX 4050 ve 4060'lı modeller 60 Watt ekran kartıyla beraber geliyor. 60 Watt da 4050 için yeterli değil. O yüzden 35.000 bandında Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 12 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Açıkçası bu işlemci şu an için bu fiyatlarda en güçlüsü diyebilirim. 16 GB RAM tek kanal 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran tarafında da başarılı bir laptop. 15.6 inç Full HD %100 sRGB 300 nit panelle geliyor. Kasa kalitesi, soğutma yönünde de başarılı bir laptop diyebilirim. 35.000 bandında da alınabilecek en iyi cihazlardan biri. 3. sırada sağlam bir işlemci ve 4060 istiyorsak Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. 16 GB RAM tek kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış ve bu laptopa 64 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. 15.6 inç 165 Hz %100 sRGB renk gamutuna sahip. Full HD IPS bir panelle geliyor. Bu laptop oyun, tasarım, render içinde kullanılabilecek, her anlamda düşündüğümde oldukça mantıklı bir cihaz. Piyasadaki çoğu oyunu yüksek grafikler 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsin. Sadece oyun için değil, render, grafik tasarım, 3D modelleme için de gayet mantıklı bir laptop. 40.000 bandında da benim favorilerimden diyebilirim. Ve bu laptopun 1 TB SSD'li olan versiyonu da şu anda gayet iyi fiyatta. İkisini de rahatlıkla önerebilirim. Bütçe sınırım 50.000. Özellikle kasa kalitesi, ekran ve işlemci anlamında bu 3 noktada en mantıklı laptopu istiyorsam Acer'ın Predator serisinden Predator Helios Neo 16'yı görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi en üst segment işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip ve bu fiyatlarda alabileceğiniz en güçlü işlemcilerin başında geliyor ve en önemli artılardan 16 inç Full HD Plus 165 Hz %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Özellikle boyutuna oranla ekran kalitesi anlamında 50.000 altı bütçeyle en iyi laptop. Ayrıca 90 Watt'lık bir pile sahip. Eğer laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız batarya performansı sizin için birinci öncelikse Acer Predator günlük bir kullanımda sizi 5-6 saat rahatlıkla götürecektir. Açıkçası fiyat performans olarak düşündüğümde 4070'li en mantıklı laptoplardan Acer Nitro 16'yı görüyoruz. Bu laptopta performans ve sıcaklık değerleri olarak en dengeli işlemcilerden Ryzen 7 7. nesil işlemciyi görüyoruz. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM tek kanal 5600 MHz olarak geliyor. Bu laptopta çift slot var. Aslında bu laptopun tek kanal bir RAM'le gelmesi önemli bir artı. Çünkü bu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. Laptopun içini açtığımızda da garanti kapsamı dışında kalmıyor. Uzun vadede 32 GB'a yükseltirseniz daha iyi olur. Bu laptopla uyumlu RAM'in linkini de açıklamaya koyarım. 16 inç Full HD Plus %100 sRGB ekran burada da kullanılmış ve bu ekran 500 nit parlaklığa sahip. Panel kalitesi olarak da bu fiyatlarda 4070 kullanan en sağlam laptop diyebilirim. Soğutma sistemi
sistemi olarak da laptopu ne kadar zorlarsak zorlayalım 80 derecelerin üstüne neredeyse hiç çıkmıyor. Bu fiyat bandında ekran kalitesi yönünde de rakipsiz diyebilirim ve 90 watt saat batarya da önemli bir artı. Bu fiyatlarda batarya performansı olarak da en iyi laptop diyebilirim. Gündelik bir kullanımda bu batarya aynen Acer Predator gibi 5-6 saat rahatlıkla götürecektir. Yani her yönüyle düşündüğümde en dengeli cihazlardan diyebilirim. Fakat bütçeniz 60.000 bandına çıkıyorsa ve laptopu özellikle yüksek performans isteyen render, 3D modelleme veya oyun tarafında en üst ayarlar 2K oynamak istiyorum diyorsanız 64 GB RAM ile Acer Nitro 16'nın 2024 versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil yapay zeka destekli bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 64 GB RAM 32x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 4070'in 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 inç Full HD Plus 165 Hz 500 nit ekran burada da kullanılmış. Fakat burada Nitro 16'nın Ryzen 7 7. nesil versiyonuna oranla en önemli artısı sıvı metal soğutması. Sıvı metal soğutma ile beraber ısınma konusunda yüksek güç altında çok daha dengeli diyebilirim. Bu laptopu ne kadar zorlarsanız zorlayın 80 derecenin üstünü hiçbir şekilde görmüyor. Zaten Nitro 16 genel olarak ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. Burada kullanılan soğutma sistemiyle bu fiyatlarda rakipsiz diyebilirim. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 20.000 bandında ama bu fiyatlarda hem performans hem de taşınabilirlik, kompaktlık yönünde iyi bir laptop istiyorsam Acer Nitro 5'in i5 13. nesil ve 3050'nin 6 GB RAM'li versiyonu çok mantıklı diyebilirim. Bütçem 30-40.000 bandında ve aldığım zaman beni uzun yıllar götürsün. Hem performans hem de ekran kalitesi olarak bu fiyatlarda en dengeli cihazı istiyorsam Acer Nitro 5'in i7 12. nesil ve 4060'lı modeli çok mantıklı. Aynı laptopun 1 TB SSD'li versiyonuyla da arada çok bir fiyat farkı yok. O yüzden 1 TB SSD'li olan versiyonu da önerebilirim. Benim için işlemci birinci öncelik. Laptopu render için AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda kullanacaksam Acer Predator i7 13. nesil HX serisi işlemcisiyle çok mantıklı diyebilirim. Fakat benim için işlemciden ziyade ekran kartı daha önemli diyorsanız 50.000 bandında benim de favorim Nitro 16'nın Ryzen 7 ve 4070'li versiyonu. Bütçem 60.000 bandında sıvı metal soğutması, Ryzen 7 8. nesil yapay zeka destekli işlemcisi ve 64 GB RAM ile benim 60.000 bandında favorim de Nitro 16'nın 2024 versiyonu. Ve açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda Acer tarafında performans odaklı alınabilecek en mantıklı cihazlar bunlardı. Özellikle de bu listedeki 4070 laptoplar benim favorilerimden diyebilirim. Bunların dışında RTX ekran kartıyla yüksek performansla benim çok bir işim yok. Ben laptopu ofis, iş, üniversite veya gündelik kullanım için alacağım diyorsan uygun fiyatla önerdiğim Acer laptopları da bir liste yapıp linkini açıklama ve yorumlara koyarım. Ve şu anki piyasada da fiyat performans, ekran kalitesi, soğutma her yönüyle düşündüğümde en iyi Acer laptoplar bunlardı. Bu laptoplar dışında Acer tarafında şu anda başka bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. Her yönüyle en iyilerden bahsettim. Fakat laptop alırken her zaman söylediğim gibi nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.